Kızınızın dünyaya geldiğini bir düşünün. Sen mutlusun, yüzün gülüyor. Ama komşularınızın yüzü asılıyor. Hayırlı olsun, Allah bağışlasın diyeceklerine, sanki başına çok kötü bir musibet gelmiş gibi geçmiş olsun diyorlar. İşte Hazreti Zeynep radıyallahu an böyle acımasız bir dünyaya gözlerini açtı. Videomuza başlamadan önce topluluğumuzun büyümesi ve daha fazla kardeşimize bu tür hayat hikayelerini ulaştırabilmesi için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Mekke şehrinde takvimler milattan sonra yaklaşık 605'i gösteriyordu. Peygamber Efendimiz henüz 30'lu yaşlarında Hazreti Hatice ile evliliğinin üzerinden yaklaşık 5 sene geçmişti. İlk çocukları olan Kasım'ın ardından ikinci bir can geliyordu dünyaya. Ebenin adı Selma Hatun'du. Evde büyük bir heyecan vardı. Ama o heyecanın içinde ya doğacak bebek kız olursa diye gizli bir endişe de vardı. Çünkü Arabistan cahiliye dönemini yaşıyordu. Gelen kız çocuğu haberi bazı babaların yüzünü ekşitir, sanki çok kötü bir kabahatmış gibi günlerce evine kapanmasına sebep olurdu. Tabii bunlar bazılarının yanında iyi diyebilecek kadar daha kötüleri de vardı. Kız bebekleri doğar, doğmaz diri diri toprağa gömecek kadar cani olan babalar. Bu bir uç değil, Arabistan'da sıradan bir vahşetti. Ve tam o sırada Selma Hatun'un kucağında yeni doğmuş bir kız bebek vardı. Evdeki kadınlar birbirlerine baktı, fısıltılar çoktan başlamıştı bile. Bu haberi Efendimiz'e nasıl ileteceklerdi? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten o toplumun akışına kapılan biri değildi. Fıtratı tertemizdi. O hiçbir zaman bu çirkin adetlerin bir parçası olmadı. Kız çocuklarına küçümseyerek bakan anlayışı benimsemedi. İçkiden uzak durdu. Kumardan nefret etti. Ve içinde hep aynı düşünce vardı. Bu toplum nasıl değişecekti? Derken ona bir haber ulaştı. Bir kız çocuğu olmuştu. Yüzünde bir üzüntü mü belirdi? Hayır. Tam aksine büyük bir sevinçle evine döndü. Yeni doğan yavrusunu kucağına aldı. Uzun uzun yüzüne baktı. Sonra ona bir isim verdi. Zeynep. Ve o günlerde birçok insanı şaşırtacak bir söz söyledi. Ben kız babasıyım. Bunu gururla söyledi. Hiçbir çekinme, hiçbir mahcubiyet göstermeden. Zeynep büyüdükçe evin içi daha da şenlendi. Peygamber Efendimiz onunla birlikte babalığın en güzel örneklerini yaşadı ve gösterdi. Çünkü oğlu Kasım çok küçük yaşta vefat etmişti. Bu yüzden Zeynep'e duyduğu sevgi bambaşka bir derinlik taşıyordu. Yıllar geçti. Zeynep 10 yaşlarına yaklaşırken artık sadece bir çocuk değildi. Kardeşlerine ablalık yapıyor, annesinin yükünü hafifletiyor, evdeki sorumlulukları paylaşıyordu. Yaşından beklenmeyecek bir olgunluğa sahipti. Güler yüzlüydü, nazik ve becerikliydi. Misafirlere nasıl davranacağını iyi biliyordu. Bir de teyzesinin oğlu vardı. Adı Ebul As'tı. Zeynep'le yaşıttı. Sık sık onlara gelirdi. Her gelişinde onu görür, kalbinde bir şeyler hissederdi. Fakat bunu dile getirmezdi. Sadece uzaktan izlerdi. Hazreti Hatice ise bütün bunların farkındaydı. Sessizce gözlüyor, olayların zamanla nereye varacağını takip ediyordu. Çünkü mutlu bir evlilik çoğu zaman böyle bir sevginin üzerine kurulurdu. Ama henüz çocukluk yılları sona ermemişti. Zeynep büyümeye devam ediyordu ve onu hayal bile edemeyeceği bir hayat bekliyordu. Ebul As bin Rebi, Mekke'nin tanınmış tüccarlarından biriydi. Dürüstlüğüyle bilinir, ticaret için sık sık Şam'a ve Yemen'e giderdi. Her dönüşünde de teyzesini ve çocuklarını unutmaz, mutlaka onlara hediyeler getirirdi. Zeynep validemiz bu ilgiden memnundu. Fakat zamanla bu ziyaretler sıradan bir akraba ziyareti olmaktan çıkmıştı. Bir gün Ebul As, Hazreti Hatice'nin yanına geldi ve sözü hiç uzatmadan niyetini açıkladı. Zeynep'i istiyordu. Hazreti Hatice durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Efendimiz ise şöyle buyurdu.
Önce Zeynep'e sorun. Kızıma danışmadan karar veremem. Bir düşünün. Kız çocuklarının görüşünün önemsenmediği bir dönemde, Efendimiz kızının rızasını almadan tek bir adım bile atmadı. Hazreti Hatice uygun bir zamanda Zeynep'le konuştu. Teyzenin oğlu Ebulas seninle evlenmek istiyor. Sen ne dersin? Zeynep başını eğdi ve sustu. O dönemde genç bir kızın bu mahcup sessizliği kabul anlamına geliyordu. Hazırlıklar başladı. Çok geçmeden düğün yapıldı. Efendimiz kızını bizzat yeni evine götürdü. Bir süre yanlarında oturdu, ardından onları yeni hayatlarıyla baş başa bırakıp ayrıldı. Ebulas, sevdiği insanla aynı yuvayı paylaşmaya başlamıştı. Mutluydu. Ticaret yolculuklarına çıktığında ise Zeynep çoğu zaman baba evinde kalıyor, annesine yardım ediyordu. Derken bir gün babası Hira'dan döndü ama bu dönüş diğerlerine hiç benzemiyordu. Yüzünde daha önce görmediği bir ifade vardı. Zeynep merakla annesine sordu. Anne, ne oldu? Babamda bir değişiklik var. Hazreti Hatice ona her şeyi anlattı. Hira'da yaşananları, Cebrail'i, Allah'tan gelen ilk vahyi ve ardından kelime-i şehadeti. Hazreti Hatice iman etmişti. Zeynep ise hiç tereddüt etmedi. Siz neye inanıyorsanız ben de ona inanırım anneciğim. Böylece ilk iman edenlerin arasına o da katıldı. Bir süre sonra Ebulas seferden döndü. Mekke'de konuşulanları duymuştu. Yeni bir din vardı. Ve peygamber olduğunu söyleyen bir insan, eve girer girmez Zeynep'e sordu. Baban gerçekten peygamber oldu mu? Zeynep hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Evet. Duydukların doğru, ben de Müslüman oldum. Ebulas bir süre sessiz kaldı. Sonra şöyle dedi. Baban kötü bir insan değil. Mekke'de hiç kimse onun dürüstlüğünü inkar edemez. Ama insanlar benim için hanımını memnun etmek uğruna atalarının dinini terk etti demesinler. İnanmadı. Fakat eşinin inancına da engel olmadı. İşte asıl önemli nokta buydu. Zeynep validemiz bundan sonra yıllarca iki büyük yükü aynı anda taşıdı. İmanını ve sabrını. Bir yandan gelen vahiyleri öğreniyor, ezberliyor ve yaşıyordu. Diğer yandan eşine karşı görevlerini aksatmıyor, ona sevgi ve saygıyla davranmaya devam ediyordu. Fırsat buldukça İslam'dan söz ediyor fakat asla baskı kurmuyordu. Ne zorluyordu ne de kırıyordu. Sadece sevgiyle anlatıyordu. Bu sırada Mekke'nin müşrik ileri gelenleri Ebulas'ın peşini bırakmadı. Ona şöyle dediler. Zeynep'i boşa. Sana Mekke'nin en seçkin kadınlarından birini verelim. Fakat Ebulas her defasında aynı cevabı verdi. Zeynep erdemli bir hanımdır. Onu bırakmam. İşte burada durup düşünmek gerekiyor. Zeynep'in yıllarca gösterdiği sabır boşa değildi. Çünkü sevgi bir insanın kalbine ulaşmanın en yavaş yolu olabilir. Ama çoğu zaman en sağlam yolu da odur. Müslümanların sayısı her geçen gün artıyordu. Bu durum Mekke'nin müşriklerini giderek daha fazla rahatsız etmeye başladı. Baskılar arttı. Ardından işkenceler başladı. Sonunda Allah Teala Müslümanlara hicret izni verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ve diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. Fakat Zeynep geride kaldı. Çünkü kocası Ebul As hala müşrikti ve onun Medine'ye gitmesine izin vermemişti. Bu ayrılık Zeynep validemizin yüreğini derinden yaralıyordu. Bir yanda çok sevdiği babası ve ailesi, diğer yanda ise kocası, üstelik müşrik bir eşle yaşamak da ona ağır geliyordu. Ama o sabretmeyi biliyordu. Hayatın bir imtihan olduğunu biliyor, Allah'ın her şeyi gördüğüne ve her şeyden haberdar olduğuna yürekten inanıyordu. Aradan bir yıl geçti. Bedir Savaşı patlak verdi. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla gelmişti. Müslümanlar ise sayıca daha azdı. Silahları da çok sınırlıydı. Fakat onların sahip olduğu başka bir güç vardı. İman. Meydana çıktılar ve Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar.
Savaşın ardından birçok müşrik esir alındı. Ebul As da onların arasındaydı. Bu haber Mekke'ye ulaştığında Zeynep ne yapacağını düşündü. Kocasını kurtarmak için fidye göndermesi gerekiyordu. Evde ne varsa topladı. Ve onların arasına çok kıymetli bir şeyi de ekledi. Annesi, Hazreti Hatice'nin kendisine hediye ettiği gerdanlığı, Hatice validemizin hatırası olan o değerli kolyeyi. Fidye Medine'ye ulaştığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlığı gördü. Bir an durdu, Hatice'yi hatırladı, gözleri doldu. Sonra ashabına dönerek şöyle buyurdu: "Eğer uygun görürseniz bunu geri verelim. Bu Hatice'nin hatırasıdır." Ashabın tamamı bunu memnuniyetle kabul etti. Gerdanlık Zeynep'e geri gönderildi. Fakat bunun karşılığında Ebul As'tan bir söz alındı. Mekke'ye döndüğünde Zeynep'i Medine'ye gönderecekti. Çünkü artık Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını bildiren ayet nazil olmuştu. Ebul As söz verdi ve verdiği sözü tuttu. Zeynep hazırlıklarını yaptı. Ayrılık vakti gelmişti. Yola çıkmadan önce annesinin kabrine gitti. Kızı Ümame'yi yanına aldı. Kabrin başında uzun süre ağladı. Kur'an okudu, dua etti ve annesine veda etti. Ardından yol hazırlıkları tamamlandı. Teyzesinin oğlu Kinane onlara rehberlik edecekti. Develere bindiler ve yola koyuldular. Tam ayrılık anında Zeynep dönüp kocasına baktı. Ebul As da ona bakıyordu. İkisinin de gözlerinde yaş vardı. Bu kolay bir ayrılık değildi. Zeynep hamileydi. Karnında bir bebeği vardı. Kollarında ise küçük kızı Ümame. Buna rağmen yolundan dönmedi. Medine'ye gitmek için kararlılıkla ilerliyordu. Fakat müşrikler bu yolculuğu haber aldı. Hemen peşlerine düştüler. Zituva denilen yerde onlara yetiştiler. İçlerinden Habbar bin Esved isimli saldırgan biri develere doğru koştu. Hayvanı ürküttüler. Bağlarını çözdüler. Bir anda Zeynep ve kızı yere savruldu. Zeynep'in üzeri kan içindeydi. Bu manzara karşısında Kinane öfkelendi. Okçulukta son derece ustaydı. Hemen silahını eline aldı ve haykırdı: "Yaklaşmayın. Vallahi bir adım daha atarsanız oklarımı üzerinize gönderirim." Müşrikler bir an geri çekildi. Tam o sırada Ebu Süfyan araya girdi. Kinane'ye dönerek şöyle dedi: "Sen onu herkesin gözü önünde çıkarıp götüremezsin. Muhammed'in kızının açıkça Mekke'den ayrılması bize zayıflık görüntüsü verir. Bir süre bekle. Gece olunca gizlice götür." Kinane bu teklifi kabul etti. Zeynep'i yeniden Mekke'ye götürdü. Günlerce onunla ilgilenildi, yaraları sarıldı. Biraz toparlanınca da gece vakti sessizce şehirden çıkarıldı. Medine'den gelen Zeyd radıyallahu anh ve arkadaşlarına teslim edildi. Ve böylece hayatının en zorlu yolculuklarından biri başladı. Zeynep deve sırtında Medine'ye ilerliyordu. Yaralıydı, yorgundu, hamileydi. Ama aklı hep Ebul As'taydı. 16 yıl birlikte yaşamışlardı. Ondan hiçbir zaman kötü bir söz duymamış, hiçbir kabalık görmemişti. Aralarında sevgi, saygı ve merhamet vardı. Bu yüzden onun hidayeti için dua etmeyi hiç bırakmadı. Medine'ye ulaşıp babasına ve kardeşlerine kavuşunca acıları biraz hafifledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de damadının verdiği sözü tutmasını takdir etti. Bana doğruyu söyledi, söz verdi ve sözünü yerine getirdi. Zeynep Medine'de yeni hayatına alışmaya çalışırken yıllar geçti. Hicretin 6. yılında Ebul As, Şam'dan dönen kervanıyla Medine yakınlarında baskına uğradı. Malları alındı, adamları esir edildi. Kendisi ise kaçmayı başardı. O gece doğruca Zeynep'in kapısına geldi. Sabah namazı vaktiydi. Zeynep onu görünce hemen mescide gitti ve yüksek sesle ilan etti: "Ebul As, benim himayemdedir." Namazdan sonra Efendimiz şöyle buyurdu: "Zeynep'in verdiği himayeyi biz de kabul ediyoruz." Ardından kızına dönüp ona ikramda bulun, fakat artık birbirinize helal değilsiniz dedi. Daha sonra Efendimiz ashabıyla görüştü ve Ebul As'ın
mallarının iade edilmesini tavsiye etti. Ashab da bunu kabul etti. Malları ve adamları eksiksiz şekilde geri verildi. Bu davranış Ebul As'ı derinden etkiledi. İçinde bir karar oluşmuştu. Fakat önce Mekke'ye dönüp emanetleri sahiplerine teslim etmek istiyordu. Mekke'ye varınca herkesi topladı. Malları sahiplerine dağıttıktan sonra sordu. "Bende alacağınız kaldı mı?" "Hayır." "Beni nasıl bilirsiniz?" "Dürüst ve güvenilir." "Hiç yalan söylediğimi gördünüz mü?" "Hayır." Bunun üzerine şöyle dedi. "Vallahi ben Müslüman olmaya daha önce karar vermiştim. Fakat mallarınıza el koymak için din değiştirdi, dememeniz için bunu açıklamadım." Ardından kelime-i şehadet getirdi. Sonra evine gidip hazırlıklarını yaptı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Çünkü artık kavuşma vakti gelmişti. Ebul As, Medine'ye ulaştığında doğruca Mescid-i Nebevi'ye gitti. Efendimizin huzurunda kelime-i şehadet getirdi. Böylece yıllar sonra Zeynep ile yeniden bir araya geldiler. Bu kez aynı inançta, aynı yoldaydılar. Ayrılık bitmiş, hasret sona ermişti. Zeynep muradına ermişti. Kocasının hidayetini görmüştü. Fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Aradan sadece 1 yıl geçmişti ki hastalandı. Hicret yolculuğunda yaşadığı zorluklar bedeninde derin izler bırakmıştı. Bir daha iyileşemedi. Hicretin 8. yılında henüz 30 yaşlarındayken vefat etti. Efendimiz hanım sahabilere onun yıkanmasını emretti. Sağ tarafından ve abdest uzuvlarından başlayın. Tek sayıda yıkayın. Son suyuna da kafur katın. Yıkama tamamlanınca gömleğini gönderdi. Bunu ona iç gömlek yapın. Ardından cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra kabrine indi. Bir süre dua etti ve sonra dışarı çıktı. Yüzündeki hüzün yerini huzura bırakmıştı. Oradakilere şöyle buyurdu. Zeynep'in zayıflığını düşündüm. Allah'tan kabrini genişletmesini istedim. Duam kabul edildi. Zeynep geride küçük kızı Ümame'yi bıraktı. Efendimiz torununu çok severdi. Bazen namaz kılarken onu omzunda taşır, secdeye inerken yavaşça yere bırakır, kalkınca tekrar alırdı. Bir gün kendisine bir gerdanlık hediye edildi. Ailesine baktı ve "Bunu ailemden en sevdiğime vereceğim." buyurdu. Sonra Ümame'yi çağırıp gerdanlığı onun boynuna taktı. Bu Zeynep'ten kalan bir hatıraydı. Şimdi bir düşünün. Zeynep validemiz nasıl bir hayat yaşadı? Yıllarca müşrik bir eşle sabretti. Hicret yolunda saldırıya uğradı. Yaralandı, evladını kaybetti. Sevdiklerinden ayrı kaldı. Kocasının hidayetine kavuştuğunda ise hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Kısa bir ömre büyük imtihanlar sığdı. Ama geriye ne kaldı? Sabır, zarafet, sevgi ve sarsılmaz bir iman. Hazreti Zeynep'in hayatına bakınca bir şey çarpıyor insanın yüzüne. O hiç bağırmadı. Hiç şikayet etmedi. Hiç "neden ben" demedi. Ama içi boş bir sabır da değildi bu. Aksine çok dolu bir hayattı. Sevgi doluydu, dua doluydu, çaba doluydu. Müşrik bir kocayla yaşadı. Ama ona nazikçe davrandı. Saygısını eksik etmedi, zorlamadı, baskı yapmadı. Sadece güzel oldu ve bu güzellik Ebul As'ın kalbine yıllarca işledi. En sonunda o kalbi açtı. Bunu düşünmeden geçmeyelim. Zeynep'in sabrı sadece acıya katlanmak değildi. Zeynep'in sabrı sevgiyle inşa edilmiş bir köprüydü. Ve o köprüden birisi geçti. Hicret yolunda saldırıya uğradı. Hamile kadın yere düştü. Yaralar aldı, çocuğunu kaybetti. Bu acı insanı içinden eritir. Ama Zeynep Medine'ye ulaştığında babasını görünce bütün acıları unuttu, dedi rivayet. Bu nasıl bir kalp kuvvetiydi? Ve şunu da söyleyelim. Ebul As sözünü tuttu. Aldı gütmedi. Zorlamadı. Zeynep'i serbest bıraktı. Bu da küçük bir şey değil. Sevgisi müşrik bir adamı dürüst tuttu. İkisi de birbirinden bir şeyler öğrendi. Zeynep 30 yaşında vefat etti. Efendimiz kabre girip dua etti. Sonra sevinerek çıktı.
Allah kabrini genişletti, sıkıntısını giderdi. Bu dünya o kadar kısa ki bazen daha ne kadar sürecek diye sorarız kendimize. Zeynep radıyallahu anha 30 yaşında gitti. Ama arkasında bıraktıkları hala burada. Şunu bir düşünün. Siz bugün kaç insanın hayatına bir şey dokundurdunuz? Kaç kişinin kalbine bir köprü kurdunuz? Zeynep bunu bilerek yapmadı belki. Sadece güzel olmaya çalıştı. Sabırlı, nazik, sevgi dolu. Ve bu yetti. Tarihin en zorlu dönemlerinden birinde müşrik bir kocayla, zulüm dolu bir şehirde, saldırılar altında yalnızlık içinde bile bu güzelliği korudu. Bu hayatı anlatmak istedim. Çünkü bazen tarihin içinde kayboluyor bu isimler. Ders kitaplarında bir satır ya da hiç yok. Ama bu kadınların hayatları bize çok şey söylüyor. Sabır nasıl görünür? Zeynep. Sevgi nasıl kazanır? Zeynep. İman nasıl tutunur? Zeynep. Eğer bu hikaye size bir şeyler hissettirdiyse, buradaki diğer videoları da izleyebilirsiniz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu tür hikayelerin kaybolmaması için bu videoyu biriyle paylaşın. Bir arkadaşınıza, bir kardeşinize gönderin. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah rahmet eylesin Hazreti Zeynep radıyallahu anhaya ve tüm ölmüşlerimize. El Fatiha.